Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu güzel bluzu anlatmaya çalışacağım. Kelebek desenli. Videoyu bu şekilde çektim. Bu iple, bu örgüyle çektim. Videoda da belirttim. Alize Diva iple ördüm bunu. Ne çıkacağını inanın bilmiyordum. Ne kadar ölçüde bir bluz çıkar bilmiyordum. Hem videosunu çektim hem sonucu sizle paylaşmak istedim. Bu 34 beden oldu. Ve 3 numarayla ördüm. Aradaki farkı görüyorsunuz. Diğeri daha kalınca bir ip. Bu fantazi ip. Yani markası şöyle bir marka. Başka hiçbir bilgisi yok üzerinde. Bulduğum zaman bir hayli almıştım çeşidinin renklerine. Şimdi videolarda kullanıyorum. Güzel bir ip. Biraz da gece de kullanılabilecek bir görüntüsü var. Deri gibi duruyor. Daha kalın ve 3,5 numara da tığ kullandım. Baya bir farklı oldu. Bu 34 beden, diğeri de 36 ve 38 beden. Yani 38 bedende, 36 bedende çok rahat kullanabilir. Bu 34 ve daha aşağı beden için ideal. Örgü olduğu zaman kumaşa benzemiyor tabii ki. 2 beden avantajınız oluyor. Yani 34 ile 36'yı kullanabilirsiniz. 36 ile 38'i kullanabilirsiniz. Bu da öyle oldu. 36 ve 38'de kullanılabilecek gayet rahat bir beden oldu. Zaten bluzun sadece ön tarafı var. Arka tarafta bağlarla, kordonlarla sıkarak kendi bedeninizi oturtabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. İp olarak Alize Diva kullandım. Bunun benzeri başka markalarda varsa elinizde yazlık ip olsun. Biraz ince bir ip olsun yeterli. Sarı renk kullanacağım. Bunlar yumak halinde oldukları için etiketleri kalmadı. O yüzden de renk numarası veremiyorum. Fakat çok fazla renkleri mevcut. Herhangi bir rengini kullanabilirsiniz. Tığ numaram gözükmese de 3 milimetre tığ kullanıyorum. Bunları açıklama kısmında zaten tekrar yazacağım. Orada görebilirsiniz. İpi sıkıştırıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir doluyorum. En sondaki zincirin içerisine bir trabzan, 2 kere daha dört trabzan oldu. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi 3 zincir, her trabzanın üzerine bir trabzan. Gene 4 trabzan oluyor. Bu şekilde bir sıra daha örüyoruz. Üç zincir, gene 4 trabzan. Çift kat alalım. Tek katta delikler oluşuyor çünkü. Şimdi 3 sırayı ördük. Arttıracağız. 3 zincir, dibine batıyoruz. Bir ilmekte 2 trabzanı örmüş oluyoruz bu şekilde. Artırdık. Gene her trabzanın üzerine bir trabzan örerek devam ediyorum. 4 oldu. Son ilmeğin içerisine iki tane, başta yaptığımız gibi, artırdığımız gibi 2 tane. Şimdi ilmek trabzan sayısı 6 oldu. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu sırada tekrar arttırıyoruz. Gene hemen dibine, gene bir ilmekten 2 trabzan örmüş olduk. 3,
4 5 6 7 çift batıyoruz aynı ilmeğe ve 8 trabzan şöyle 4 4 4 3 kere, bir kere 6, bir kere de 8 trabzan örüyoruz. Sonrasında yanındaki ilmeğe ilmek kaydırarak geliyorum. 3 zincir, gene tek tek trabzanları örerek her trabzanın üzerine 5 tane. Burada ilmeği yürüterek eksilttik. Burası da aynı şekilde. Şimdi 5 trabzanlık sıradan bir tane daha örüyoruz. Dört. Son trabzana 5. 4 4 4 3 sıra, bir sıra 6, bir sıra 8, 2 sırada 5. Şimdi bu kısım göğüs ortası oluyor. Buralara, şu köşelere boyuna gelecek, boyundan bağlanacak kordonlar örülecek. Sadece zincir, orijinalinde öyleymiş. Ben de daha kalınlaştırmadım kordonu, zincir olarak bırakacağım. 70 santim kadar zincir öreceğim. Tabii ki bu sizin ölçünüzle alakalı. Daha da uzun olmasını istiyorsanız 75-80 santim de olabilir. Şimdi zinciri 70 santim olana kadar örüyorum. 70 santimden sonra kestim. Tekrar 70 santim bir zincir örüyorum. Burada ördüğüm kadar. 70 santim bir zincir daha ördüm. Şu köşeye trabzan tepesine bağlıyorum. Sonrasında yanındaki ilmeğe ilmek kaydırarak geldim. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir, yanındaki zincire gene ilmek kaydırıyoruz. Bunlar antenleri oluyor. İki tane de örgüye ilmek kaydırıyoruz. Bir tane boşluk kala gene 3 4 5 zincir, hemen yanındaki zincirden itibaren ilmek kaydırma yöntemiyle örüyoruz. En son şuraya bağlamak açısından şöyle sıkıştırıyoruz ipi ve kesiyoruz. Bu şekilde göğüs ortasını, kelebeğin gövdesini örmüş olduk. Bunlar da boyuna bağlanacak olan kordonları. Şimdi kanatları örmeye başlıyoruz. İpi sıkılaştırıp şurada 8 trabzanlık olan 1 2 3 4 5. sıra
ilk trabzanın arasına, şöyle boşluğa ipi bağlıyorum ve buraya 7 trabzan yapıyoruz. Birincisi zincirle yaptığımız trabzan. Şu arkadaki ipi de yürütelim. 7 trabzan örüyoruz. Bir, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrar doluyorum. Diğer bir alt sıranın şurada bir alt sıranın boşluğuna, ilk trabzan boşluğuna bu sefer 5 trabzan örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yedi trabzan, sonrasındaki bir alt sıraya da 5 trabzan ördük. Arada hiçbir zincir yok. Düz devam ettim. Şimdi şu bir alt sırada gene ilk doldurduğumuz 7 trabzanlık bir bölüm daha öreceğiz. Oraya bir zincir çekiyoruz. Hemen bir sıra alttaki boşluğa başta yaptığımız gibi 7 trabzan örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 trabzan ördük. 8 trabzanlı sıranın hemen ilk boşluğuna, sonra 5 trabzan ördük bir alt sıranın boşluğuna, sonra araya bir zincir çekip şu burada bir boşluk oluşturup bir 7 trabzan daha yaptık. Örmediğimiz 2 sıra kaldı. Bu da kuyruk olarak gözükecek. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. 1, 2, 3 zincir çeviriyorum. Yanındaki ilmeğe bir trabzan, bir trabzan daha, bir zincir, 2 trabzan daha. Yine aynı ilmek içerisine bir trabzan ördük. İkinci trabzanın üzerine 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan ördük. Şimdi 3. trabzandayız. Bu trabzanı da tığ örgünün arkasından geçirip diğer boşluktan alıyoruz ve bir trabzan. Yanındaki ilmeğe 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan. Bu şekilde kanatları genişletiyoruz. Gene bir sonraki trabzanı tığ örgünün arkasından alıp diğer boşluktan çıkarıyoruz ve bir trabzan. Sonrasındaki ilmeğe 2 trabzan, bir zincir, gene aynı ilmeğe 2 trabzan.
şuradaki arada bir zincir vardı. O trabzanın üzerine de bir trabzan örüyoruz. Trabzandan sonra bir zincir, şuradaki ortadaki grubun ilk trabzanına gene bir trabzan, yanındakine 4 kere batıyoruz, gene 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan. Sonrasında gene örgünün tersinden tekrar tersine dönüyoruz ve bir trabzan, yanındakine gene 4 kere 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan. Bu grubun, ortadaki grubun son trabzanını gene tersten alıyoruz. Son grubun, trabzan grubunun ilk trabzanını gene tersten, yani 2 tane ters trabzan yan yana oluyor. Sonrasında gene 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan, gene ters trabzan, ters batıyoruz, yani dışarıdan içeri alıp tekrar dışarı çıkartıyoruz ilmeği. Yanındaki ilmeğe 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan, gene ters trabzan, yanındaki ilmeğe 1 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan ve son trabzanın üzerine bir trabzan. Bayağı geniş bir kanat başlangıcı oldu. 1 ve 2 sıra ördük. Şimdi sırayı çeviriyorum. 3. sırayı öreceğiz. 3 zincir. 3. sırada, bu sırada arkada battığımız, ters battığımız trabzanları artık düz olarak kabartmalı bir şekilde görüyoruz. 3 zincirden sonra gene boşluklara 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan. Burada gördüğümüz trabzanların kabartmalı tam ortasından batıyoruz. Gene aynı görüntüyü devam ettiriyoruz. Boşluklara 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan. Ters battığımız trabzanların ortasından 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan. Burada bir alt sırayı örerken 2 tane ters trabzanı yan yana örmüştük. Gene nasıl görüyorsak öyle örüyoruz. Ortadan batıyoruz. Diğerine de ortadan batıyoruz. Görüntü devam ediyor. Gene
2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan örüyoruz. İki trabzan, bir zincir, 2 trabzan. Burada bir zincirlik boşluğumuz vardı. Şimdi orada bir trabzan, bir zincir, bir trabzan örmüştük. Gene aynı şekilde trabzana, arada bir zincir, tekrar diğer trabzana, gene boşluğa, sırayı gördüğümüz gibi her boşluğa 2 zincir, bir trabzan, 2 zincirle bitiriyoruz. Sıra sonunda en son trabzana bir trabzan örerek sırayı tamamlıyoruz. Şimdi dördüncü sıraya geçiyoruz. Gene 3 zincir, boşluklara 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan. Arkada kaldı kabartmalı duran trabzanlar. Nasıl görüyorsak öyle örüyoruz. Bu şekilde ki kabartmayı devam ettirmemiz gerekiyor. O yüzden gene dışarıdan alıp tekrar dışarı çıkıyoruz ve ilmeği trabzan olarak tamamlıyoruz. Görüntü devam ediyor. Boşluğa iki trabzan, bir zincir, 2 trabzan, gene içeri batıyoruz. Diğer taraftan çıkıyoruz ve ilmeği alıyoruz. Trabzanla bitiriyoruz. Gene boşluğa 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan. Burada bir zincir boşluk bıraktığımız yerdeyiz. Gene trabzana bir zincir, diğer trabzana boşluğu ördük ve diğer boşluklara gene 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan. İki trabzan, bir zincir, 2 trabzan. Şimdi 2 ters trabzanı ördüğümüz yerdeyiz. Nasıl görüyorsak öyle örüyoruz. Bir tanesini alıyorum. Sonra diğerini de aynı şekilde görüntü aynen devam ediyor. Sırayı geri aynı şekilde bitiriyoruz. Sıra sonunda gene en sona batacağımız trabzanla sırayı bitiriyoruz. Beşinci sıraya gene 3 zincir çeviriyorum. Gene boşluklara 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan,
nasıl görüyorsak öyle örüyoruz. Kabartma trabzanları önde görüyorsak bu şekilde, arkaya geçtiği zaman da arkadan ortasından alıyoruz. Tekrar boşluklara bir alt sırada nasıl ördüysek, burada çift battığımız, yani iki tane yan yana ördüğümüz kabartmalı trabzan var. Sonrasında şurada da arada bir zincir normal trabzan, arada da bir zincir olan bölüm var. Bunları şaşırmadan sırasını takip ederek bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Bir alt sırada ördüğüm gibi. 1 2 3 4 5. Şimdi 6. sırayı da örüyorum. Alttaki sıraları nasıl ördüysem bu kabartmalı trabzanları da yine ortadan alıyordum. Nasıl ördüysem aynı şekilde bir sıra daha örüyorum. Ortadan bu şekilde sırayı gene kafes olan yerde, bir zincirlik yerde aynı trabzan, bir zincir trabzan, sonra çift gördüğümüz şu ikili trabzanı da ikisini de gene aynı olduğu gibi örüyoruz. Bunları atlamadan bu sırayı da bu şekilde bitiriyorum. Şimdi şurada kanatları ilk örmeye başladığımız sırayı hiç saymayalım. Şu kabartma trabzanları gördüğümüz sıraları sayalım. Şu şekilde 1 2 3 4 5. sırayı örmüşüm. Şimdi 6. sırayı öreceğim. Başladığımız şu grupları ördüğümüz trabzanları 7 5 7 diye örmüştük hatırlarsanız. O sırayı saymıyorum. Şu kabartmalı trabzanların başladığı sıradan itibaren 5 sıra örmüşüm. En alttaki sırayı da sayarsak 6 sıra, ama onu hiç saymayalım, kafamız karışmasın. Şimdi örgünün düzündeyim. 6. sırayı örüyorum. 1 2 3 çeviriyorum. Boşluğa bu sıradan sonra değişiyor. Şimdi 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan. Artık daha genişletiyoruz. 1 2 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan. Sonra gene nasıl görüyorsak öyle örüyoruz. Üç trabzan, bir zincir, 3 trabzan. İki, 3, bir zincir, 1 2 ve 3. İki tane yan yana kabartmalı trabzanı da örüyoruz. Gene 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan. İki, 3, bir zincir, 3 trabzan. Şimdi buradaki kafes görünümlü bir trabzan, bir zincir, bir trabzan olan bölümdeyiz. Trabzanın üzerine batıyorum.
Şimdi örgüyü çeviriyorum. Bir, iki, üç zincir. Gene 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan, ortadan alıyorum gene. Görüntü devam ediyor. Bu sırayı gene gördüğümüz gibi çift kabartma trabzanı aynı şekilde örüyoruz ve sıranın sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Sıra sonunu her zaman olduğu gibi bir trabzanla en sondaki trabzanla bitiriyorum. Bu çok muntazam bir sıra olmasını, kenar olmasını sağlıyor. Gene 3 zincir dönüyorum. 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan, gene olduğu gibi nasıl görüyorsak öyle örüyoruz. Şuradaki çift ördüğümüz 2 trabzan kabartma trabzanı da unutmuyoruz. Bu şekilde ben bir sıra ördüm. 7, aslında 2 sıra. 2 sıra ördüm. 5 sıra daha öreceğim. Bu şekilde gidip gelerek toplam buradaki yükseklik, buradan sonraki yükseklik 7 sıra olacak. 7 sıra yetmedi. Küçük geldi. Ölçerek yapıyorum çünkü. 9. sıradayım. Şuradaki sıra. Bunun üzerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sıradayım. Yani bu tamamen giyecek kişinin ölçüsüyle alakalı. Bunu ilmeklerini, sayılarını daha fazla tutarsınız ya da daha az tutarsınız. Ölçüye göre. Yani ben 36 giyiyorum, ben 38 giyiyorum, kaç ilmek diye soruyorsunuz da bunu benim söylemem mümkün değil. Sadece ölçerek yapacaksınız. Şimdi buradan geri dönüyorum. Şuradaki trabzanın üzerine bir trabzan örüyorum. 1, 2, 3 zincir dönüyorum. Bir, iki, üç, 4 trabzan. 1, 2, 3 ve 4. Nasıl görüyorsak öyle örüyoruz. Dediğim gibi bu sefer trabzanlar arka tarafta. Oradan alıyoruz ortasından. Gene ortasından alıyoruz fakat 2 tane trabzan olduğu için her ikisini de almak durumundayız. Bir ve 2. Gene 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan üzerinden örmeye devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Sırayı bitirdim bir trabzanla. Şimdi tekrar bir trabzanla dönüyorum. Diğer sıralarda olduğu gibi buraya kadar. Şimdi burayı bırakacağız, örmeyeceğiz. Buraya kadar örüyorum. Şimdi şuradaki kabartma trabzanları da örüyorum.
1 2 3 zincir, gene arka ortadan alıyorum trabzanı, 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan, bir zincir, devam ediyorum. Sırayı bitirdim. Şimdi buradaki çift gördüğümüz trabzan yanından dönmüştüm. Bu sefer buraya kadar öreceğim. Burayı bırakacağım. 2 tane ördüm. 2 dilim. Trabzanın üzerine bir trabzan. Gene 3 zincir dönüyorum. Boşluklara 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan, sırayı gene o şekilde bitiriyorum. Şimdi sadece burayı öreceğim. Burayı bırakacağım. Gene 3 zincir, 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan. Trabzanın üzerine dönüyorum. 1 2 3 zincir, gene 3 trabzan, bir zincir, en son trabzanla bitiriyorum ve kesiyorum. Bir tane kalana kadar devam ettim. Ölçüye göre siz daha geniş bir bedendeyseniz bu sıraları daha fazlalaştırabilirsiniz. Şimdi şuradaki kısa kalan bölümü biraz uzatacağız. 1 2 3 dilim var. Trabzanın üzerinden şuradaki 2 trabzan vardı. Arasında bir zincir olan, hemen üzerine ipi bağlayacağım. Zincir, 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan, gene örgüyü olduğu gibi örüyoruz. Sırayı gene en dıştaki trabzanın üzerine bir trabzan örerek bitiriyorum. Bir sıra ördüm. Şimdi tekrar burası 5 sıra olana kadar aynı örgüyü devam edeceğim. 1 2 3 4 5 sıra ördüm. Uzattım örgüyü. Şimdi 1 2 3 zincir çeviriyorum. Boşluğa gene 1
2, 3, 4. 4 trabzan örüyorum. Sonrasında 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan. Sırayı başladığım gibi 4 trabzanla bitirdim. 4 trabzan, 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan ve 4 trabzan. 1, 2, 3, çevirdim. Buradaki trabzanlar bizim hep bitiş. Artık buraya örmüyoruz 4 tane ördükten sonra. Üç trabzan, bir zincir, 3 trabzan ve son zincirle sırayı bitiriyoruz. Gene 1, 2, 3 zincir çeviriyorum. Ortaya 1, 2, 3 ve 4 trabzan. Sondaki trabzanın üzerine bir trabzanla bitiriyoruz. Evet, bu bir tarafın kelebek kanadı tamamlandı. Aynı örgüyü diğer tarafa da öreceğiz. Ben sol kanadı da hemen ördüm. Çünkü tek tek örerek anlatmak videoyu çok çok uzun hale getirecekti. Aynı örgüyü yapıyoruz. Sağ örerken nasıl ördüysek solu da öyle örüyoruz. Sadece başlangıcımız değişik. Yani buradan başlamıştık. Şu baş taraftan, antenlerin olduğu taraftan başlamıştık örmeye. Ne ördük? 7 trabzan, 5 trabzan. Sonrasında 7 trabzan ama arada zincirimiz vardı. Şuradaki küçük kanadı oluşturan şuradaki tek bir zincir. Bunu kuyruk tarafından başlıyoruz. Tam aksine. Burada biterken ki burada başlarken oluyor. Yani 7 trabzan, bir zincir. Sonrasında 5 trabzan ve 7 trabzan. Bu üçlü gruba geçerken de burada ördüğümüz gibi çift görünümlü, şurada çift battığımız kabartmalı trabzanı da unutmuyoruz. Tam karşılığına gelen modeller oluşuyor. Zaten bunu ilk grup 7, 5, 7 grup ördüğümüz trabzanların üzerine şuradaki kabartma trabzanlar başladığı sırada bu desen kurulmuş oluyor zaten. Sonrasında 6 sıra örmüştük. Şurayı örmeden önce şöyle göstereyim. 6 sıra ördükten sonra geldik. Buraya gerisini örmedik. Burada bıraktık. Şu 3 grubu bıraktık. Zincir olan, boşluk olan, şu kafes görüntülü olan ilk trabzandan geri döndük. Bunu uzattık. Bunu sonra bitirdik. Bunda tam tersi oluyor. Başlangıcı tam ters olduğu için. Burada da örüp geliyoruz ve buraya kadar örüyoruz. Gene şuradaki kafesin ilk trabzanına kadar örüyoruz. Sonra geri dönüyoruz. Bunu bitiriyoruz. Burada bu önce bitmişti. Şimdi burada bu önce bitiyor. Sonrasında tekrar ipi bağlıyoruz. Örmeye başlıyoruz. Burada 8. 8 nereden buluyoruz? Burada 3 trabzan olduğu noktadan itibaren sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu 8 tane oluyor. 8 olduktan sonra devam ediyoruz. Dönüyoruz.
Burada sadece şu sırada 4 trabzan örüyoruz. Burada da aynısını yapmıştık. Şurada. Gene bir trabzanla sırayı bağlıyoruz. Hemen buradan dönmeyin. Bunu mutlaka unutmayın. Çünkü örerken hepsini muntazam bir şekilde ördük. Farklı başladığı için belki buralar şaşırtabilir. Bu son zincir çektiğimiz, bağladığımız örgüyü unutmayalım. Burada 8 vardı. Burada şu 4 trabzanla birlikte 10 oluyor. Sonra devam ediyoruz. Geliyoruz. Yalnız dönüşler kaydırma ilmek yapıyoruz. Şurada yaptığımız gibi. Şu anteni örerken 5 zincir çekip ilmek kaydırarak oluşturmuştuk antenleri. Aynı tekniği burada da kullanıyoruz. Yani zaten baştan kullanıyoruz onu. Şunu ördüğümüz andan ip burada kalıyor çünkü buraya gelmemiz gerekiyor. Kopartmanın da bir şeyi yok, faydası yok çünkü bu sefer de görüntü çirkinleşir. Hepsini içeride kaybetmek zorunda kalırız. Bir zaman sonra uçları çıkmaya başlar. O yüzden buradan ip burada kalıyor. Kaydırarak ilmekleri buraya geliyoruz. Bunu örüyoruz, dönüyoruz. 4 trabzanı yapıp zincirle bağlıyor. Tekrar ilmek kaydırarak buraya geliyoruz. Gene ikinci sıra örerken gene zincirle burada bağlıyoruz. Dönüşte gene ilmek kaydırarak diğer tarafa geliyoruz ve bu şekilde bu kanadı da bitiriyoruz. Sonrasında şöyle çevireyim tersini. Şu bizim boynumuza bağlayacağımız kordon. Bunu daha kalın ördük. Şimdi göstereceğim onu da. Şöyle buraya geliyor. Sonrasında buradan bu şekilde geliyor. Sonrası böyle ve buradan devam edecek. Bir tanesini ördüm. Şimdi diğerini birlikte öreceğiz. Uçlarına isterseniz boncuk takabilirsiniz. O da güzel olur. Bir ağırlık verir. Bir de şöyle tersinden tutup şöyle bakıyoruz. Şu kısmı biraz birleştirmemiz lazım. Şurası tersi kelebeğin. Şöyle tutuyoruz. Şuradan şuraya kadar 5 sık iğne örüyoruz. Ufak bir yer. Ki şu iki kanadı birbirine tuttursun. İpi hemen bağlıyorum. Şu başlangıç noktası hemen şuradan aynı yere bir sık iğne daha, küçük bir bölüm, iki kanat birbirinden çok ayrık olmasın diye 3 4 ve 5 yeterli. Bir de şuraya batalım. Hemen dibi zaten oluyor. 5 ya da 6 sık iğne yeterli oluyor. Yaptığımız ufak bir dikişle iki kanat şuradaki çok ayrı duran görüntü birleşti. Şu antenlerin altındaki şu örgü şurasıyla örgünün şurada dikişin bittiği yer aynı hizada olursa yeterli. Bu şekilde daha doğal bir görüntü oluştu. Şimdi kordona geçelim. En yüksek noktada kanadın şuradaki boşluğa ipi bağlıyorum. Daha önceki videolarımda kullandığım kordon örgüleri belki izleyen vardır. Bu onun birazcık değişik. Çok az bir batış şekli değişik. Aynı yere bir sık iğne örüyorum. Üzerine 3 zincir doluyorum. Sık iğnenin üzerine şöyle gördüğüm 2 tane ipi alıyorum. 1 2 3 üçlü trabzan. Şuraya batıyoruz tekrar. Trabzanın
bittiği noktaya tekrar batacağız. 1, 2, 3 doluyorum. 1, 2, 3 kere çıkıyorum. Bu o yaptığım kordonlardan biraz daha değişik. O kordonlarda direkt şu araya batıyordum ve örneği çevire çevire örüyordum. O tam bir zincir görünümüydü. Bu daha bitişik. Zinciri denedim. Biraz açık durduğu için kalın oldu. Yani gereğinden daha kalın durdu kordon. O yüzden bu şekilde örmeyi tercih ettim. 3 zincir. Geri dönüyoruz trabzanın üzerindeki ilmeğe. 3 kere de çıkıyoruz. 1, 2, 3 zincir doluyorum. Bu şekilde 1,40 öreceğim. 1 metre 40 santim tahmini olacak tabii ki gene. Bittiği zaman ayarını yaparız hep birlikte. Şimdi örgüyü bitirdim. Kordonun ucunu alıyorum. Şuradaki boşluğa, en baştaki boşluğa, sonrasında küçük kanadın hemen üstteki boşluğa geçiriyorum ve çaprazlıyorum. Sonra diğer kordonu gene çaprazlıyorum. Diğer tarafa çaprazlıyorum. Bu şekilde burada da bağlanıyor giyildikten sonra. Bir günde örülebilecek bir model. Hatta 2 tane bile örülebilir. İpliklerin inceliği, kalınlığı da çok önemli. Bu ip alize. Daha kalın bir iple öreceğim. Bunu da videonun başında göstereceğim. O sanırım bundan daha büyük olacak. Bu 34 beden. Küçük bir beden oldu. İpi katkı iplerle kalınlaştırabilirsiniz. Pullu ipler var. Simli ipler var. Onu böyle iplerle karıştırarak biraz daha kalın hale getirip 3,5 veya 4 ile örerseniz daha büyük 38 40 bedenler örebilirsiniz. İp kalınlaştıkça, tığ kalınlaştıkça beden de büyüyor. Ölçüler için bir şey diyemeyeceğim. Çünkü ilk defa denedim ben de. Sayılarıyla ne kadar oynanabilir onu bilemedim. Denemeden hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ama dediğim gibi ince iple, biraz daha kalın iplerle de örebilirsiniz. Gene aynı ipe pullu ip, simli ip karıştırarak kalınlaştırabilirsiniz de. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıkla kalın. Görüşürüz.